Stefan Zweig'in son şaheseri Satranç'a hoş geldiniz. Bugün romanın o esrarengiz dünya şampiyonu Mirko Centovic'in zihninin derinliklerine dalacağız. Yani bu sadece bir satranç hikayesi değil, aynı zamanda bir dehanın sınırlarını, parlaklığını ve tuhaf karanlığını anlatan bir psikolojik yolculuk. Hikayemiz Buenos Aires'e doğru yıl alan bir yolcu gemisinde başlıyor. Anlatıcımız güvertede bir efsaneyle, evet, bizzat dünya satranç şampiyonu Mirko Centovic'le karşılaşıyor. Düşünsenize, gemi limandan ayrılırken patlayan o flaşlar var ya, işte onlar bu yolculuğun hiç de sıradan olmayacağının ilk işaretiydi aslında. Ve işte daha en başından karşımıza çıkan o akıl almaz çelişki. Bu adam, yani Centovic, imla hataları yapmadan tek bir cümle bile yazamayan biri. Peki nasıl oluyor da satranç tahtasının mutlak kralı olabiliyor? İşte bu soru, gemideki o kültürlü, entelektüel yolcuların aklını başından alan bir paradokstu. O zaman gelin, bu anlaşılmaz dehanın sır perdesini biraz aralayalım. Gözünüzde canlandırın. Güvertede, sanki etrafındaki diğer insanlardan görünmez bir duvarla ayrılmış gibi, kibirli ve ağır adımlarla yürüyor. Bu soğuk, bu kayıtsız görüntünün arkasında nasıl bir zihin var acaba? Hikayenin en başına, köklerine indiğimizde karşımıza yoksul bir Tuna kayıkçısının yetim kalmış oğlu çıkıyor. Onu yanına alan köyün papazı, ona en temel şeyleri bile öğretmek için aylarca, evet aylarca uğraşıyor ama nafile. Mirko'nun zihni sanki harfleri bile tanımayı reddeden kapalı bir kutu gibi. Peki bu içine kapanık, öğrenme zorluğu çeken çocuk nasıl oldu da bir anda satranç dünyasının zirvesine tırmandı? İşte bu inanılmaz dönüşümün hikayesi şimdi başlıyor. Yükselişi gerçekten de baş döndürücü bir hızla gerçekleşti. Yeteneği tamamen bir tesadüf eseri keşfediliyor ve sadece 8 yıl sonra, 20 yaşında, dünyanın zirvesine oturuyor. Bu planlanmış bir kariyer değil, saf, işlenmemiş bir yeteneğin akıl almaz bir zaferi. Yani karşımızda adeta iki farklı Mirko var. Biri, günlük hayatta neredeyse donuk zekalı denebilecek kadar yavaş ve ilgisiz bir adam. Diğeri ise satranç tahtasının başına oturduğu an sarsılmaz bir özgüven ve buz gibi bir mantıkla rakibini ezip geçen bir makineye dönüşüyor. İşte bu derin uçurum, onun dehasının ne kadar tek boyutlu olduğunun en net resmi. Ve şimdi Çentovic'in zihninin şifresini çözecek o en önemli, en kritik ipucuna geliyoruz. Onu diğer bütün ustalardan ayıran gerçekten şok edici bir zihinsel kusur bu. Şimdi, körleme satranç diye bir şey var. Bu büyük ustaların en hayranlık uyandıran yeteneklerinden biri. Yani tahtaya hiç bakmadan bütün oyunu 64 kareyi, tüm taşları tamamen zihinlerinde canlandırarak oynayabilme becerisi. Bu, satrançta hayal gücünün ve soyut düşünmenin geldiği son nokta diyebiliriz. İşte inanılmaz olan da bu. Dünya şampiyonu Centovic bir tane bile körleme oyun oynayamıyordu. Zihni o fiziksel tahtaya, o 64 kareye sanki zincirle bağlı gibiydi. Tahtayı gözünün önünde görmeden hamleleri hayal etmesi imkansızdı. Bu durum satranç çevrelerinde büyük bir şaşkınlık ve merak konusuydu. Peki bu kör nokta bize onun zihinsel yapısı hakkında ne söylüyor? Aslında neredeyse her şeye. Onun dehası yaratıcı, esnek veya sanatsal değil, tamamen mekanik, somut ve saf hesaplamaya dayalı. O hayal gücü olmayan bir hesap makinesi gibi. Sadece o 64 kare içinde mükemmel çalışan bir düşünme makinesi. Hadi şimdi tekrar gemiye dönelim. Peki, bu mekanik zihin diğer insanların arasında sosyal bir ortamda nasıl davranıyordu? Gemideki diğer yolcular onu nasıl görüyordu? Gemideki oyunda sergilediği tavır, zihninin birebir yansımasıydı aslında. Rakiplerini küçümsüyor, onlara karşı tam bir kayıtsızlık sergiliyor. Soğuk, robotik bir varlık. Karşısındaki insanlar onun için duyguları olan rakip değil, sadece yerinden oynatılması gereken tahta figürlerdi. Şöhret, onun kişiliğini tamamen ele geçirmişti. Kibirliydi çünkü artık kendisini dünyanın en önemli insanı olarak görüyordu. Açgözlüydü çünkü bu ünü son damlasına kadar paraya çevirmeye çalışıyordu. Ve belki de en önemlisi cehaletinin ortaya çıkmasından o kadar korkuyordu ki kültürlü insanlardan bir salyangoz gibi kabuğuna çekilerek kendini tamamen soyutluyordu. Ve işte gemideki o amatör yolculara karşı oynayacağı tek bir oyun için istediği ücret $250.
Bu rakam onun gözünde satrancın bir tutku ya da bir sanat değil, sadece soğuk karlı bir ticaretten ibaret olduğunun en net kanıtıydı. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde o en temel soruya geliyoruz. Mirko Zentović için satranç neydi? Bir sanat mı yoksa ruhu olmayan bir hesaplama mı? Biliyorsunuz, satranç iki farklı şekilde oynanabilir. Ya bir sanatçı gibi hayal gücü ve sezgilerle ya da bir makina gibi saf mantık ve verimlilikle. Centovic'in alanı hiç şüphe yok ki ikincisiydi. Onun dehasında yaratıcılığa, sanata, vizyona zerre kadar yer yoktu. Sadece saf, soğuk, mekanik bir hesaplama vardı. Kısacası Centovic'in zaferi ruhtan ve yaratıcılıktan tamamen arındırılmış, saf mantığın bir zaferiydi. O, kendisinden çok daha insani, çok daha entelektüel rakiplerini ezip geçen, mükemmel programlanmış bir makineydi. Ve Mirko Zentović'in hikayesi zihnimizde bu devasa kışkırtıcı soruyu bırakıyor. Deha, hayal gücü ve bir ruhtan yoksun olabilir mi? Bu sorunun cevabı belki de insan olmanın ne anlama geldiğinin ta kendisinde gizlidir.